Ya bir düşün, hani tarihin en nefret edilen kadınısın. Hı hı. Koca bir imparatorluğu yıkan o devrimin, o kanlı devrimin falan bir numaralı sorumlusu olarak görülüyorsun. Ve hani yüzlerce yıllık mirasın sadece pasta hakkında söylediğin o tek bir cümleye indirgenmiş durumda. Evet, çok trajik aslında. Aynen öyle. Şimdi o meşhur cümleyi aslında hiç söylemediğini bir düşün. Hatta söylesen bile konunun o bildiğimiz pastayla falan yakından uzaktan alakası olmadığını düşün. Ki gerçekten de yok. Yok yani. İşte bugün seninle masaya yatırdığımız bu derinlemesine incelemenin konusu tarihin belki de ilk ve en büyük viral yalan haberi. Yani o meşhur ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler lafı. Hani yeryüzünde bu cümleyi duyup da kime ait olduğunu bilmeyen ya da daha doğrusu bildiğini sanmayan çok az insan vardır bence. Kesinlikle öyle. Otomatik olarak zihnimizde hemen şey canlanır. O altın varaklı salonlar, hani devasa peruklar, işte halk açlıktan kırılırken Versay Sarayı'nda şatafat içinde yaşayan o kibirli Fransa kraliçesi Marie Antoinette figürü. Bugün tam olarak bu kusursuz efsanenin altını kazıyacağız seninle ve hani bunu yaparken elimizde gerçekten büyüleyici, devasa bir kaynak yığını var. Kaynaklar gerçekten çok net bu arada. Evet, yani ünlü düşünür Jean-Jacques Rousseau'nun otobiyografisinin orijinal metinleri var elimizde. Artı 18. yüzyıl Fransa'sının o tozlu arşivlerinden çıkma fırıncılık kararnameleri var. Ve bizzat Marie Antoinette'in kendi el yazısıyla annesine gönderdiği mektupların çevirileri var. Ki bu mektuplar olayın rengini tamamen değiştiriyor. Kesinlikle. Yani bu kaynakları bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan o tablo, sinemalardaki o kötü kraliçe figüründen çok daha karmaşık ve açıkçası çok daha şaşırtıcı bir şey. Başlamadan önce şu yerleşik tabloyu bir netleştirelim bence. Çoğu insanın zihnindeki kurgu tam olarak şu: 1789 Fransız İhtilali'nin hemen öncesi. Sokaklarda hani korkunç bir kıtlık var. Evet, herkes aç falan. Aynen. Kraliçeye halkın yiyecek ekmeği kalmadığı söyleniyor ve o da o buz gibi o meşhur tepkiyi veriyor. Ancak incelediğimiz tarihi belgeler bize çok net, tartışmasız bir gerçek sunuyor. Bu olay hiçbir zaman yaşanmadı. Koskoca bir sıfır yani, hiç olmadı. Asla olmadı. Ya bir insanın isminin yanına böyle bir etiket nasıl bu kadar kusursuzca yapışabilir, aklım almıyor benim. Kaynaklardaki o otobiyografiye, yani Rousseau'nun İtiraflar adlı eserine bakıyorum şu an. Sanırım bu efsanenin sıfır noktası tam olarak burası. Kesinlikle orası. Rousseau bu kitapta şeyden bahsediyor. Çaldığı bir şarabı içmek için yanında yiyecek bir şeyler aradığını falan anlatıyor. Sıradan bir fırından hani gidip ucuz bir ekmek alıp halkın arasına karışamayacak kadar iyi giyimli olduğunu düşünüyor kendisinin ve o anda aklına eski bir anı geliyor. Evet, İtiraflar kitabınızın o 6. bölümünde Rousseau orada hani köylülerin yiyecek ekmeği kalmadığı söylendiğinde o zaman brioche yesinler diyen büyük bir prensesin hikayesini anlatır. Bak burası gerçekten çok ilginç. Öyle. Kitabın bu bölümünün yayınlanması Marie Antoinette'in ölümünden sonraya denk gelse de kitabın yazıldığı tarihler çok kritik. Yani 1765 ile 1767 yılları arası. Ve metnin hiçbir yerinde kraliçenin adı geçmez. Sadece büyük bir prenses ifadesi kullanır. Bekle bekle. Ya bunu matematiğe dökersek burada inanılmaz bir durum var. Hı hı. Rusa bu satırları 1765 civarında falan kaleme aldıysa, Marie Antoinette 1755 doğumlu. Yani Rousseau'nun bahsettiği o büyük prenses, o tarihlerde kendi memleketi Avusturya'da yaşayan 10-12 yaşlarında küçücük bir kız çocuğu. Fiziksel ve kronolojik olarak imkansız bir durum var ortada. Üstelik Fransa'ya gelin gitmesine, o meşhur Versailles Sarayı'na falan adım atmasına daha yıllar var kadının. Ya bu şuna benziyor aslında. Bugün diyelim ki sosyal medyada devasa bir siyasi skandal patlıyor. Ülkeyi sarsan bir söz ortaya çıkıyor falan. Evet. Ve sen yıllar sonra bu sözün asıl kaynağının olaylar sırasında başka bir ülkede yaşayan ve o sırada hani ortaokula giden, muhtemelen odasında matematik ödevini falan düşünen bir çocuğa atfedildiğini öğreniyorsun. Tam bir saçmalık yani. İnsanlar böylesine devasa bir zaman uyumsuzluğuna nasıl körü körüne inanabildi peki? Aklım almıyor. Çünkü kitleler hani böyle bir kriz anında mantıkla değil, tamamen duygularla ve ihtiyaçlarla hareket eder. Burada büyüleyici olan şey bu bence. Hı hı, doğru. İnsan zihni
Kendi öfkesini ve inançlarını haklı çıkaran bilgileri hiç sorgulamadan kabul etme eğilimindedir. Onaylama önyargısı diyoruz buna. Eğer bir figürden nefret ediyorsanız, onun hakkında duyduğunuz en ufak, en mantıksız iddia bile size mutlak gerçek gibi gelir. Zaten inanmaya dünden hazırsın yani. Aynen öyle. Marie Antoinette Fransa'da aslında hiçbir zaman sevilmedi. O hep Avusturyalı olan, hani o yabancı olandı. Dış kapının dış mandalı. Kesinlikle. Ve kıtlık krizleri patlak verdiğinde halkın o devasa öfkesini yöneltebileceği, her şeyin sorumlusu olarak görebileceği canlı bir sembole ihtiyacı vardı. Zaman çizelgelerinin uymaması falan sadece teferruattan ibaretti onlar için. Gerçeğin o sıkıcılığı, yalanın o dramatik, sinematik cazibesine yenik düşmüş resmen. Ama hikaye burada bitmiyor. Asıl garip kısmı şimdi başlıyor bence. Evet, dil bilimsel kısmı. Aynen, kaynaklarımızdaki o 18. yüzyıl fırıncılık kararnamelerine geçmek istiyorum. Çünkü asıl şoku ben burada yaşadım. Hı hı. Diyelim ki zaman makinesine bindik, her şey yanlış biliniyor olsa da kraliçe bu sözü bir şekilde gerçekten söyledi. Orijinal Fransızca cümle qu'il mange de la brioche. Fakat biz bunu yıllarca pasta olarak çevirdik. Pasta yesinler falan diye. Expert tam bir dil bilimsel felaket diyebiliriz buna. Brioche 18. yüzyıl Fransa'sında hatta bugün bile hani bizim anladığımız anlamda üzeri kremalı, şekerli, kat kat bir kutlama pastası falan değil. Evet. Zaten kaynaklarda fantazi ekmek kategorisinde geçiyor. Doğru, standart su, un ve tuzla yapılan o temel ekmekten farklı olarak içine o dönemin çok pahalı malzemeleri olan yumurta ve bol tereyağı eklenerek yapılan çok zengin, lüks bir hamur işidir. Dolayısıyla o pasta yesinler çevirisi en başından olayın sınıfsal uçurumunu karikatürize etmek için yapılmış bir çarpıtma. Ama işin sadece dil bilimsel boyutu değil, bu ekmeğin etrafında şekillenen hukuk sistemi çok daha çarpıcı. Evet, o dönemki kararnamelere bakıyordum inceleme için ve 18. yüzyıl Fransa'sında ekmeğin sadece sıradan bir yiyecek olmadığını, bildiğin ulusal güvenlik meselesi olduğunu falan gördüm. Çok doğru. Nüfusun büyük çoğunluğunun günlük kalori ihtiyacının yarısından fazlası sadece ekmekten geliyordu. Hatta ekmek polisi adında sadece tahıl piyasasını ve fırınları denetleyen özel bir devlet birimi bile varmış. Düşün. Hadi ya. İlk fırıncı mı? Evet. Krallığın ayakta kalması, fırınların çalışmasına ve o ekmeğin uygun fiyatlı olmasına bağlıydı. İşte tam da bu noktada o dönemin çok özel bir fiyat kontrol yasası devreye giriyor. Nedir o yasa? Fırıncıların halkın temel gıdası olan o ucuz, standart ekmekten her zaman bulundurmaları yasal bir zorunluluktu. Peki ya kıtlık olursa, yani veya fırıncı o ucuz ekmeği bilerek üretmezse, sadece zenginler için o pahalı brioşları pişirip kar marjını falan arttırmak isterse ne olacak? İşte yasa tam olarak bunu engellemek için tasarlanmıştı. Eğer bir fırıncının elinde standart ucuz ekmek biterse, yasaya göre vitrininde bulunan o pahalı ürünleri, yani brioche gibi o lüks ekmekleri standart ucuz ekmek fiyatından halka satmak zorundaydı. Dur bir dakika ya, ben kaynakları okurken bu mantık bağlantısını tam kuramamıştım. Ama şu an resim inanılmaz bir şekilde netleşiyor bende. Çok mantıklı bir yasa aslında. Kesinlikle. Ya eğer yasa buysa ve Russo'nun bahsettiği cümlenin orijinali brioche yesinler ise bu açlıktan kırılan halkla dalga geçen kibirli bir soylunun hezeyanı falan değil ki. Tam tersine. Bu düpedüz bir tüketici hakkı savunması. Yani o cümleyi kuran kişi, her kimse artık, diyor ki madem fırınlarda standart ekmek kalmadı, o zaman yasayı uygulayın abi. Fırıncıları zorlayın, vitrindeki o lüks brioşları halka ucuz fiyattan standart ekmek fiyatından versinler. Bu bir kriz yönetimi. Aynen öyle. Bunu büyük resme bağlarsak, çoğu modern tarihçinin birleştiği nokta tam olarak burası. Cümlenin orijinal bağlamı, halkı umursamamak falan değil, dönemin mevcut hukuksal mekanizmasını işleterek halkı korumaktı. O cümleyi kuran her kimse, muhtemelen yoksulları kendi hallerine bırakın demiyordu. Yardım edin diyordu yani. Evet, piyasa kurallarını işletin, fırıncıların o kriz anında fırsatçılık yapmasını engelleyin ve halkın yasal hakkı olan uygun fiyatlı besine ulaşmasını sağlayın diyordu. Ya bu akıl almaz bir şey gerçekten. Hukuki ve sosyal koruma amaçlı pragmatik bir cümlenin zamanla dünyanın en meşhur zalimlik metaforuna dönüşmesi falan. Üstelik çevirideki o pasta kelimesinin bilerek eklenmesiyle hukuki arka planda tamamen siliniyor. Geriye sadece o elinde şampanyasıyla
halka gülen karikatürize bir düşman imajı kalıyor. Kelimelerin ve bağlamın nasıl silahlaştırılabileceğinin kusursuz bir örneği bu. Peki o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor bence. Madem bu cümle başka birine ait ki kaynaklarda 14. Louis'in eşi İspanyol Maria Teresa'nın falan da benzer bir söz söylediğine dair çok güçlü kanıtlar var. Evet, anonim bir fıkra olduğu da düşünülüyor. Aynen. Madem zamanlama uymuyor, madem anlamı tamamen farklı ve aslında halkı savunan bir şey, bu cümle nasıl oldu da doğrudan Marie Antoinette'in alnına o geri döndürülemez dövme gibi işlendi? Neden başkası değil de onun ağzına yerleştirildi bu laf? Bunu anlamak için o 18. yüzyılın sonlarındaki devrimci Paris sokaklarına, o atmosfere inmemiz lazım. Devrimi hazırlayan radikal grupların o kitleleri sokağa dökmek ve harekete geçirmek için saf, katıksız bir öfkeye ihtiyaçları vardı. Karşılarında yüzyıllardır süregelen, kökleri çok derinlerde olan koca bir monarşi duruyordu sonuçta. Sistemi yıkmak için sistemin başındaki insanları canavarlaştırmanız gerekir. Kral 16. Louis genelde halk arasında hani biraz silik ama iyi niyetli, böyle kandırılmış bir figür olarak görülüyordu. Yani öfkeyi kusacakları, o nefreti yöneltecekleri asıl hedef kral değildi. Değildi. Çünkü Marie Antoinette o hedef olmak için biçilmiş kaftandı. Her şeyden önce Avusturyalıydı. Yani Fransa'nın geleneksel düşman soyundan geliyordu. Yabancı düşmanlığı da var işin içinde. Tabii ki. Sarayın o kapalı kapıları ardında nasıl bir hayat sürdüğüne dair kimsenin net bir fikri yoktu. Ve bu gizem, bu bilinmezlik, söylentilerin üremesi için mükemmel bir karanlık sağladı devrimcilere. İşte tam burada, o dönemin sosyal medya algoritmaları diyebileceğimiz libella adı verilen yasa dışı yayınlar devreye girdi. Bak, bu libelle meselesi çok ilgimi çekti benim. Elimizdeki kaynak notlarında bu yayınlardan uzun uzun bahsediliyor. Küçücük, hani ucuz kağıtlara basılan, gizli matbaalarda çoğaltılıp böyle sokaklarda elden ele dolaşan pornografik ve iftira dolu broşürler bunlar değil mi? Evet ve bu libelleler sadece basit bir siyasi eleştiri yapmıyordu, doğrudan karakter suikastı yapıyorlardı. Hı hı. Kraliçeyi sadece müsrif parasını çarçur eden biri olarak değil, aynı zamanda yozlaşmış, sapkın, ülkenin kaynaklarını düşmanlara peşkeş çeken ve en önemlisi halkın acılarından zevk alan bir iblis olarak resmediyorlardı. Devrimciler, kitleleri radikalleştirmek için bu algı operasyonunu yıllarca ilmek ilmek işlediler. Anlıyorum. Yani ortada çok net bir PR ihtiyacı vardı devrimciler açısından. Hikaye anlatıcılığını kullanarak kusursuz bir düşman yaratmaları gerekiyordu. Kesinlikle öyle. Onlar da Rousseau'nun kitabındaki hani belki de halk arasında zaten dolaşan o anonim kibirli prenses masalını aldılar, içini boşalttılar, kraliçenin o zaten nefret edilen imajıyla birleştirdiler ve sokağa saldılar. O dönemin Fısıltı gazetesi de bu viral yalanı alıp tarihe mermer gibi kazıdı. Çünkü bu yalan onların siyasi amaçlarına mükemmel bir şekilde hizmet ediyordu. Devrimi ve sonrasındaki o kanlı giyotin süreçlerini haklı çıkarmak için kraliçenin o kadar acımasız olduğunu herkesin gönülden inanması gerekiyordu. Gerçekten tarihin en karanlık ama bir o kadar da en başarılı karalama kampanyalarından biri bu. Yok böyle bir başarı yani. Peki ama gerçek Marie Antoinette nasıldı? Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor işte. Yani kaynaklardaki o mektup çevirilerine bakıyoruz. Devrimcilerin çizdiği o karikatürden, o iblis figüründen çok farklı bir insan çıkıyor karşımıza. Özellikle 1775'teki o meşhur Savaşı isyanları sırasında bizzat kendi el yazısıyla annesine yazdığı mektuptaki o satırlar falan inanılmazdı. O mektup, gerçeklik ile yaratılan imaj arasındaki o devasa uçurumu görmek için bence en net kanıttır. Kesinlikle. 1775'teki o kıtlık sırasında sokaklarda olaylar çıkarken, fırınlar yağmalanırken, Marie Antoinette annesine yazdığı mektupta tam olarak şunları söyler. Kendi mutsuzluklarına rağmen bize bu kadar iyi davranan bu insanları gördükçe onların mutluluğu için her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda olduğumuz çok açık. İnanamıyorum gerçekten. Ya bu satırlar halkın durumundan tamamen habersiz, hani onlarla alay eden birine ait olamaz. Ortada empati kurabilen, sorumluluk hisseden ve gördüğü o sefaletten derinden etkilenen genç bir kadın var. Tabii ki elbette onu bir azize ilan edemeyiz, bunu da belirteyim. Yok canım, o kadarı da değil tabii.
O çağının ve sınıfının bir ürünüydü sonuçta. Versailles Sarayı'nın o izole, kopuk balonunun içinde yaşıyordu ve harcamaları gerçekten de çok fazlaydı döneme göre. Ancak tarihsel belgeler bize onun asla o kan emici, sadist ve duyarsız canavar olmadığını çok net kanıtlıyor. O mektuplardaki endişe, bir politikacının halkla ilişkiler çalışması falan değildi. Annesine yazdığı mahrem ve samimi hislerdi onlar. Kadının kendi özel mektuplarında halkın çektiği o acılara üzülüp onlar için çalışma zorunluluğundan falan bahsetmesi ama tarihe hani açlarsa gitsinler pasta yesinler diyen, giyotine giderken bile arkasından nefret edilen bir kibir abidesi olarak geçmesi, ya bu muazzam bir trajedi bence. Kesinlikle öyle. Sadece ona yapılan haksızlık açısından falan da söylemiyorum bunu. Bizim tarihi nasıl okuduğumuz, nelere inandığımız açısından da çok korkutucu. Çünkü insanlar gri alanları sevmezler. Devrimler gibi böyle keskin, varoluşsal kriz anlarında tarihin nüanslarına, o ince detaylara yer yoktur. İyiler kusursuz bir şekilde iyi, kötülerse tamamen karanlık olmak zorundadır. Ortası yok yani. Asla yok. Siyasi ajandalar gerçeğin o karmaşık, sıkıcı doğasını siler atar ve yerine çok daha akılda kalıcı, slogana dönüştürülebilir, sindirmesi kolay kurgular yerleştirir. O halde bugün seninle incelediğimiz bu kaynakları, bu arşiv belgelerini ve mektupları şöyle bir toparlayalım. Çünkü bu hikaye bize sadece 18. yüzyıl Fransa'sını anlatmıyor. Bize aslında tam olarak bugünü, hani o bilgi dediğimiz şeyin kırılgan doğasını falan anlatıyor. Tam olarak öyle. Bilgi sandığımız, hani bir tartışmada falan böyle hararetle savunduğumuz şeylerin altında, Rousseau'nun o hiç hesaplanmayan yaş farkları, bir fırıncılık yasasının yanlış çevrilmesi veya devrimci bir matbaanın propaganda stratejisi yatıyor olabilir. Şüpheciliğin ne kadar hayati olduğunu gösteren kusursuz bir vaka bu aslında. Özellikle bir bilgi doğrudan duygularımızı hedef alıyorsa, bizi çok çabuk öfkelendiriyor veya birilerini anında şeytanlaştırıyorsa, orada bir adım geri atıp o brioche yasasını hatırlamak gerekiyor. Tarih, kazananların yazdığı değil, en iyi hikayeyi anlatanların şekillendirdiği bir sahne sonuçta. Aynen öyle. İşin aslı, gerçek her zaman o dramatik film repliklerinden çok daha karmaşıktır. Ve bugün, yani her saniye binlerce verinin, haberin, dezenformasyonun üretildiği, hani o algoritmaların bizi sürekli kendi öfkemizle beslediği bu çağda, bırakalım 18. yüzyıl broşürlerini, cebimizdeki telefonlar devasa birer libelle matbaası gibi çalışıyor. Her an yeni bir karalama kampanyası üretiliyor. Ki bu da beni şu soruya getiriyor aslında. Acaba tam şu an algoritmaların önümüze düşürdüğü ve bizim mutlak doğru kabul edip üzerine devasa linç kampanyaları başlattığımız hangi gerçekler 300 yıl sonraki tarihçiler tarafından incelendiğinde ya aslında bu olay tamamen bir çeviri hatasıydı veya burada büyük bir PR çalışması varmış diyerek düzeltilecek? Harika bir soru gerçekten ve bizi dinlerken bu derinlemesine incelemeden sonra aklında tutmanı istediğimiz asıl provokatif düşünce de bu. Eğer geçmişin fısıltı gazetesi bir kraliçenin başını giyotine götürecek kadar güçlü bir yalanı yüzyıllarca yaşatabildiyse, bugünün o dijital yankı odaları neleri başarıyordur? Bugünün o Marie Antoinette'leri kimler ve geleceğin tarihçileri bizim hangi yalanlara, hangi sahte pastalara bu kadar iştahla inandığımıza bakıp şaşkına dönecekler. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde yeni kaynaklarla görüşmek üzere. O zamana kadar duyduğun o çok kusursuz, çok dramatik hikayelerde brioche aramayı unutma.